Tarihin başlangıcından bu yana sayısız köy ve şehir kuruldu. İlk şehirlerin oluşmasına hangi koşulların yol açtığını iddia etmek için yeterli kanıt yoktur. Ancak bazı teorisyenler şehirlerin yükselişini açıklayabilecek ön koşulları ve temel mekanizmalardan bazılarını öne sürmüşlerdir. Tarımın fazla üretimin korunmasına ve ölçek ekonomilerinin yaratılmasına yardımcı olan şehirler için bir ön koşul olduğuna inanılmaktadır. Geleneksel görüş, şehirlerin ilk olarak Neolitik devrimden sonra tarımın yayılmasıyla oluştuğunu iddia ediyor. Gelin bu videoda tarihin başlangıcından bu yana şehirlerin gelişimine ve yükselişine etki eden faktörleri inceleyelim. Şehir 1.0. Tarihte var olan ilk şehirlerin kökenleri mütevazıydı. Her şey yemekle ilgiliydi. 13.000 yıl öncesine kadar biz insanlar küçük bir alanda 100 ila 150 civarı üyeden oluşan gruplarda yaşıyorduk. Tanıdığımız, güvendiğimiz insanlar ve biz doğadaki her canlı gibi yiyecek aradık ve avladık. Tarımın ortaya çıkışı, avcı toplayıcıları göçebe yaşam tarzlarını terk etmeye ve tarımsal üretim ile yaşayan başkalarının yanına yerleşmeye teşvik etti. Tarım bizlere daha fazla gıda verdi. Bu da daha yoğun insan nüfusunu mümkün kıldı ve böylece şehir gelişimini destekledi. Tarım, depolama gerektiren ve ticareti kolaylaştırabilecek yoğun, yerleşik nüfuslara ve gıda fazlalıklarına yol açtı. Bu koşullar şehir hayatı için önemli ön koşullar gibi görünüyor. Birçok teorisyen tarımın şehirlerin gelişmesinden önce geldiğini ve şehirlerin büyümelerine yol açtığını varsaymaktadır. İyi bir çevre ve güçlü bir sosyal organizasyon, başarılı bir şehrin oluşumu için iki gerekliliktir. İyi bir çevre, temiz su ve bitki yetiştirme ve tarım için elverişli bir iklim içerir. Güçlü bir sosyal örgütlenme duygusu, yeni kurulan bir şehrin ihtiyaç duyulan zamanlarda birlikte çalışmasına yardımcı olur ve insanların şehrin gelecekteki gelişimine yardımcı olmak için çeşitli işlevler geliştirmelerine izin verir. Bu iki ortak özellik ve gelişmiş tarım teknolojisi olmadan yeni kurulan bir şehrin başarılı olması muhtemel değildir. Geleneksel görüş, şehirlerin ilk olarak günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce Neolitik devrimden sonra oluştuğuna dayanıyor. Neolitik devrim, daha yoğun insan nüfusunu mümkün kılan ve böylece şehir gelişimini destekleyen tarımı getirdi. Birim arazi başına artan gıda üretimi, daha yüksek nüfus yoğunluğunu ve daha fazla şehir benzeri oluşumları destekledi. 6.000 yıl önce Mezopotamya, Hindistan, Çin ve Mısır'ın bereketli nehir bölgelerinde tarımın erken yükselişi, bunu değiştirdi ve ilk kez muazzam miktarlarda gıda üretmemize, toplamamıza ve depolamamıza izin verdi. Birdenbire birlikte yaşadığımız, güvendiğimiz üyelerden oluşan küçük kabilelerin yerine işlem yapan, güvensizlik oluşturabilen ve işbirliği ve iletişim için sistemlerin icat edilmesini gerektiren yabancı topluluklar şehirlere dolmaya başladı. İş bölümü, altyapı, yasalar ve nihayetinde hukuk kuralları insan faaliyetlerini yabancılar arasında düzene oturtmak için oluşturuldu. Sözde şehir devletleri istikrara kavuştukça güçlü bir şekilde yönetilen toplulukları daha zayıf egemen devletlerin lütfuna avlanmaları için güçlendiren imparatorluklar da kuruldu. Sümer ve Mısır imparatorlukları bunların ilklerindendi. Zamanla Pers, Roma, Çin, Indus ve çok daha sonra Moğol, Aztekler, İnkalar ve birkaç yüz imparatorlukların oluşmasına yol açtılar. Ta ki günümüzden yaklaşık 200 yıl önce her şey değişene kadar. Şehir 2.0. Şehir 2.0, iki sanayi devrimi boyunca gelişti. Bu dönemde üretilen yeni ve karmaşık araçlar uzman işçilere ihtiyaç duyuyordu. Bu da çiftçiler ve yazlık işçilerin yapabildiklerinden daha fazlasına gerek duyulduğu anlamına geliyordu. Ekonomi, Şehir 2'nin fiili motoruydu. İnsanlık tarihinde ilk kez üretkenlik artık insan vücuduyla sınırlı değildi.
Güçlü makineler ve onları çalıştıran insanlarla beslenen şehirler adeta nüfus patlaması yaşadı. İskoç iktisatçı Adam Smith'in hayal gücünden doğan bir ideoloji olan kapitalizmin icadı bu döneme denk geldi. Adam Smith'in üretkenliği ve kârı arttırmak için düşük ücretlerle tutulan işçi alt sınıfı, zengin bir usta sanayici sınıfına yol açtı. Sınıf bölünmeleri kapitalizm altında dramatik bir şekilde arttı ve bugün maalesef ki bu makas daha da açılıyor. Adam Smith'in serbest piyasasında rekabetin ve talebin görünmez eli, gerçekte temel yiyecek ve barınak ihtiyaçlarını karşılamak için küçük ücretleri, son derece kötü çalışma koşullarını ve uzun çalışma saatlerini kabul etmek zorunda kalan sürekli bir işçi akışıydı. Şehir 2.0 büyük ölçüde Adam Smith'in vizyonundan etkilenmiştir. O zamana kadar kentleşme tarih boyunca neredeyse sabit kalmıştı. Yüzyıllar boyunca dünyanın %10'undan daha azı şehirlerde yaşıyordu. Tek bir nesilde Smith'in Ulusların Zenginliği kitabı yayımlandı. İplik eğirme makinesi olan dönen Jenny, demir ergitme makinesi ve buharlı lokomotif icat edildi ve şehirler yüksek miktarda göç almaya başladı. Bugün dünyanın yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. ABD'de bu oran %82'dir. Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar dünya çapındaki insanların 2/3'ünün şehirli olacağını öngörüyor. İnsan uygarlığının tarihi boyunca kentleşme kalıpları büyük su kütlelerinin yakınında en güçlü olmuştur. Başlangıçta bu sadece büyük popülasyonların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak içindi. Sanayi devriminden sonra da bu nedenle su yolları boyunca kentleşme eğilimi devam etti. Çünkü endüstriyi sürdürmek için büyük su kütlelerine ihtiyaç vardır. Birçok işletme sadece ürün üretmek için büyük miktarlarda suya ihtiyaç duymakla kalmaz, aynı zamanda malların taşınması için okyanuslara ve nehirlere de bağlıdır. Bu, kısmen dünyanın en büyük kentsel alanlarının %75'inin kıyı bölgelerinde olmasının nedenidir. Bu süreçte bir yandan dünya nüfusu artarken diğer yanda şehirler gerek sayı gerekse nüfus bakımından hızla büyümüşlerdir. 1800'lü yılların başında dünya nüfusu 1 milyara ulaşmış olup bu dönemde nüfusu 1 milyondan fazla olan tek şehir Pekin'dir. Sadece 100 yıl sonra yani 1900'lerin başlarında dünya nüfusu 2 milyar olmuştur. 21. yüzyılın başında dünya nüfusu 6 milyara ulaşırken nüfusu 1 milyon ve üzerinde olan şehir sayısı da 378'e yükselmiştir. Gittikçe şehirleşen dünyada hem şehir sayısı hem de şehirlerde yaşayan nüfus miktarı hızla artışını sürdürmektedir. Gelecekteki şehirler daha büyük, daha akıllı ve daha iyi olabilir. Dünyanın artan kentleşmesinin yavaşlayacağı yakın gelecekte olası görünmüyor. Mega şehirlere gelince muhtemelen 2030'dan önce içlerinden bazılarının nüfusu 40 milyona ulaşacak. Yine de kırsal alanların herhangi bir zamanda ıssız hale gelmeyeceği ve her daim orada yaşayan insanların olacağı düşünülüyor. Dahası kırsal bölgelerde yaşayan insan sayısının önümüzdeki 15 yıl boyunca artacağı ancak şehirleşme oranından daha düşük bir hızda olacağı tahmin ediliyor. Tüm bunların yanında teknolojinin benimsenmesi de gelecekte şehirlerin gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır. Belki de şehrin sokaklarında dolaşan insan benzeri robotları görmeden önce biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak kentsel yaşamın çok daha hızlı bir şekilde daha akıllı hale gelmesi beklenen bazı yönleri vardır. Bunlar arasında ulaşım, enerji ve altyapı bulunmaktadır. Önümüzde yatan sorunlar. Elbette şehirler gelecekte daha büyük ve daha iyi olacak. Ne yazık ki yüzleşmek zorunda kalacakları sorunlar daha büyük olacaktır. Kentleşmenin yükselişiyle kentsel alanlar aşırı kalabalık olacak. Bu tek başına çeşitli sorunlara neden olur. Bunlardan bazılarını inceleyecek olursak, örneğin işsizliğin artması, bu da toplumun büyük kesimi için daha az refah düzeyine yol açacaktır. Muhtemelen kirlilik büyük ölçüde artacaktır. Suç faaliyetleri artacak ve birçok alanda kontrol edilmesi zorlaşacaktır. Büyüyen kentsel alanlara etkin bir şekilde hizmet verebilmek için sağlık ve eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılması gerekecektir.
Altyapı gelişimi hızla büyüyen kentsel nüfusa ayak uyduramayabilir. Şehirlerin trafik akışını idare etmek ve insanların temel ihtiyaçlarına hizmet etmek için sıfırdan yeni yollar, barajlar ve köprüler inşa edilmesi gerekecektir. Değişen iklim de geleceğin şehirlerinin lehine olmayacak. Antik kentler de aynı sorunlarla karşı karşıya kalmıştı, ancak çok daha küçük bir ölçekte. Sonuç olarak Maya şehirlerinin çoğunluğu da dahil olmak üzere tarihte birçok kentsel alanlar terk edildi. Bu nedenle şimdiki ve geleceğin şehirlerinin yapması gereken tek şey geçmişin şehirlerinden öğrenmektir.